Herkese merhaba, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize gerçekten büyük destek olursunuz. Şimdi, Woody Allen'ın Yan Etkiler kitabının o nevrotik ama bir o kadar da kahkaha dolu dünyasına dalıyoruz. Hani şu hepimizin hissettiği varoluşsal sancılar var ya, işte Allen'a göre bunlar bir trajedi değil, tam tersine, müthiş bir esprinin başlangıç noktası. İşte bu alıntı var ya, aslında Alan'ın bütün felsefesini tek cümlede özetliyor. Yani evrenin o devasa anlamsızlığı karşısında hissettiğimiz o derin kaygıyı nasıl karşılarız? Alan'a göre cevap basit, ifadesiz bir surat ve bolca komik panikle. İşte bu bir sanat. Hadi gelin ilk durağımıza bakalım. Mahkum adlı öykü. Burada Woody Allen bize acayip bir karakter sunuyor. Düşünün, bir tetikçi işini yapacak ama bir anda felsefi düşüncelere dalıyor ve resmen ahlaki bir felç geçiriyor. İşte bunun trajikomik hikayesi. Evet, karakterimiz Cloquet. Kendisi Sorbonne'da, durun sıkı durun, kümes hayvanları psikolojisi dersi veriyor. İnanılmaz değil mi? Ve işte bu adam elinde tabancasıyla hedefinin başında dikilirken beyni o kadar çok çalışıyor ki hareket edemez hale geliyor. Tam bir düşünce felci. İşte Woody Allen'ın dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Yani en derin, en karmaşık felsefi krizleri alıyor, sonra onu neyle birleştiriyor? İyi bir biftek gibi. En sıradan, en insani, en basit arzularla. Bu karşıtlık durumu inanılmaz komik hale getiriyor. Klokya o anda öyle bir varoluşsal bulantı hissediyor ki, hani mideniz bulanır ya işte onun felsefi versiyonu ve bu durumdan kurtulmak için aklına gelen çözüme bakın, modern hayatın tüm kaygıları için mükemmel ama bir o kadar da absürt bir tedavi hayal ediyor. Ve işte bu cümle, karakterin içinde bulunduğu ahlaki çıkmazın tam bir özeti. Yani bir yanda iyiler, bir yanda kötüler. O bu ikilemin içinde öyle bir kaybolmuş ki, kendi ahlaki labirentinde çaresizce dolanıyor. Ve bunu da inanılmaz komik bir dille itiraf etmiş oluyor aslında. Peki, şimdi bambaşka bir yere gidiyoruz. Düşünün ki tarihin en cesur, en ilkeli düşünürlerinden biri, evet, Sokrates, Woody Allen'ın kalemine düşüyor. Savunmam öyküsünde başına neler geliyor, gelin birlikte bakalım. Allen burada ne yapıyor biliyor musunuz? Sokrates'in o efsanevi son anlarını alıyor ve tamamen ters yüz ediyor. O bildiğimiz cesur, ilkeli adam gidiyor, yerine panik içinde nevrotik bir şekilde kendini kurtarmaya çalışan biri geliyor. Tam bir komedi. Daha ilk andan itibaren parodi başlıyor, filozofun o devasa egosunu alıyor ve sert, komik bir gerçeklikle adeta bir balon gibi söndürüyor. Tartışma yok, oy birliğiyle. Daha ne desinler? İşin en komik tarafı ne peki? Arkadaşları onu teselli etmeye çalışıyor ama nasıl? Sokrates'in kendi meşhur argümanlarını, yani ruhun ölümsüzlüğü tezini ona karşı kullanarak. Tam bir ironi. Ve işte bombayı patlatıyor Sokrates. Diyor ki, evet, ruh ölümsüzdür ama kağıt üzerinde. İşte felsefenin olayı bu. Dersteyken, teorideyken her şey harika ama iş ciddiye binince, ölüm kapıya dayanınca o süslü lafların pek bir işe yaramadığını itiraf ediyor. Sıradaki öykü benim de favorilerimden biri, belki de en bilineni Kugelmas vakası. Hani hepimiz bir kitabın içine girip o dünyada yaşama hayali kurarız ya, işte Allen bu fanteziyi alıyor ve bunun ne kadar korkunç, ne kadar feci sonuçlanabileceğini bize kahkahalarla anlatıyor. Ve karşınızda Profesör Kugelmass, tam bir Woody Allen karakteri. Yani bir tarafta entelektüel bir hayatı var, profesör, ama diğer tarafta kendi özel hayatı tam bir enkaz. Bu ikisi arasındaki uçurum zaten komedinin kaynağı. Ve bu umutsuz arayışında karşısına kim çıkıyor dersiniz? Büyük Persky adında bir sihirbaz. Ama öyle büyük sahne şovları falan beklemeyin. Bayağı ucuz ev yapımı görünen bir dolabı var ve diyor ki 20 dolara seni istediğin romanın içine yollarım. Kulağa ne kadar güvenilir geliyor değil mi? Google Mass'ın tercihi ne oluyor peki? Tabii ki Madame Bovary. Ve tam da kitabın en kilit anlarından birinde Emma Bovary'nin o romantik ve en savunmasız olduğu anda pat diye romanın içine düşüyor. Ama tabii ki Kugelmas, Kugelmaslığını yapıyor. Emma'nın o edebi, romantik dünyasına kendi sıradan, hatta biraz da paçoz gerçekliğini taşıyor. Bu takım elbise muhabbeti, işte bu iki dünyanın çarpışmasının en komik anı. Tabii bu kaçamağın sonuçları oluyor. Hem de nerede? Gerçek dünyada.
Stanford'da ders anlatan bir profesör kitabı okurken bir gariplik fark ediyor. Bu Kugelmas da kim diye şaşırıp kalıyor. Düşünsenize bir edebi başyapıt resmen hacklenmiş gibi. Ve en sonunda işler tabii ki sarpa sarıyor. Kugelmas'ın cezası ise tam Woody Allen'a yaraşır bir absürtlükte. Kendini nerede buluyor biliyor musunuz? Bir temel İspanyolca ders kitabının içinde. Ve peşinde kim var? Kocaman, kıllı, düzensiz bir fiil. Tener, yani sahip olmak. Bundan daha iyi bir edebi cehennem düşünülebilir mi? Peki, bütün bu nevrotik, panik içindeki karakterler, bütün bu komik hikayeler bize ne anlatmaya çalışıyor aslında? Baktığımızda bütün bu öykülerde ortak bir damar var, değil mi? Hayatın o büyük, ağır soruları altında ezilen karakterler. Felsefi korkuların en olmadık, en sıradan anlarda ortaya çıkması ve tabii ki kaçış denemelerinin her seferinde tam bir felaketle sonuçlanması. Aslında Alan, mizahı bir kalkan gibi kullanıyor ve hepimizin en derin korkularıyla, kaygılarıyla dalga geçiyor. Sonuç olarak yan etkiler tam da böyle bir kitap. En acınası görünen durumlarda bir derinlik, en büyük panik anlarında ise bir felsefe buluyor. Ve Alan'ın karakterleri, aslında onlar biziz. Bizim abartılmış, karikatürize edilmiş hallerimiz. Onların o komik başarısızlıkları, kendi korkularımıza tuttuğumuz birer kahkaha aynası gibi. Peki neden onların bu paniği bize bu kadar komik geliyor? Belki de onların bu kadar görkemli, bu kadar şahane bir şekilde başarısız olmalarını izlemek bizim kendi küçük kaygılarımızı biraz daha yönetilebilir kılıyor. Hatta belki de ne kadar gülünç olduklarını hatırlatıyor. Ne dersiniz? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere ve tabii ki Kitap Felsefe'ye abone olmayı unutmayın.